Merhaba gençler, ben Ümit Hoca. Bugün rasyonel sayıları bitiriyoruz. Beşinci tekrar. Ya aslında bu beşinci tekrar derken kısa kısa olsun istiyorum. Çünkü çok uzun olunca videolar izlenmiyor. Malumunuz ben 3 saat video attığım zamanlar da oldu. O yüzden böyle kısa kısa atıyorum. Zaten biz bizeyiz. O yüzden de hemen başlıyorum. Rasyonel sayıları böylelikle bitiriyoruz. Bu sefer değişik bir şeyler yaptım. Zordan kolaya doğru gidecek. Hep kolaydan zora doğru gidecek değil ya. Ne yapıyorum? Zordan kolaya doğru gittik. Bakın bunun içerisine yazdığım sayının ne yapmış? Şimdi burada bir ilişki kurmam lazım. Bakın iki katını almış olsa, bakın bunun iki katını almış olsa 2a artı 2 olur. Şunu elde etmem için de eksi 3. Demek ki ben bunun iki katını alıp 3 çıkartacağım. Bakın 3 bölü 2'nin iki katını alıyorum. 3 çıkartıyorum. Peki devam. Burada ne yapıyoruz? 3 katını almış olsa ne olur? 3b eksi 3. Bakın 3b var. Şimdi ben 3'ü kafamdan uydurmuyorum. Ne yapmış? 3b'yi elde etmem için 3 ile çarptım. Artı bir olması için 4 eklemem gerekir. Demek ki ben ne yapacakmışım? Şunu ne yapmalıymışım? Eksi bir bölü 2. Buraya yer olmadığı için şuraya yazıyorum bakın. Eksi bir bölü 2'yi 3 ile çarpıp 4 fazlasını alıyor. Peki buraya ne yapmış? 3 çıkartmış değil mi? Mesela buradan buraya elde etmek için direkt 3 çıkartacağım. 9 bölü 2 eksi 3. Hadi bakalım. Şimdi bu işlemleri yapacağız. Bakın hep paydalar 2 falan. Hiç uğraşmayalım. Şöyle 9 bölü 2 var. Bakın 9 bölü 2. Eksi 3 bölü 2 var. Bir de ne var? Diyor gerçi buradan zaten şunlar gidecek. Sıfır gelecek. Tamam devam ediyorum. Bakın burayı hallettik. Burayı hallettik. Bir de ne var? Şunları toplarsam bir de bir geldi. 9'dan 3 çıktı. 6 bölü 2 artı birden cevabım kaç yapıyor? 4 yapıyor. Gayet hoş bir soru imiş. Peki. Kesri tam sayıdır. Tam sayı olması ne demek? Demek ki şurası yani bir olabilir, eksi bir olabilir ama bunu tek tek denemek mantıklı değil. Peki ne yapacağız hocam? İşte burada yine polinomda da görecek olduğumuz bir şey yapıyorum. Yani bunu bildiğiniz bölüyorum gençler. Bunların katsayıları eşit olsaydı bir ya da eksi bir olur diyebilirdim ama bakın şimdi nelerle karşılaşacağız bir bakın. Ne yapacakmışım? X eksi 3. 6 ile çarpıyorum. 6x eksi 18. Çıkartma işlemi yapıyorum. Bakın bunlar gitti 19. Demek ki bakın ben bunu gördüğüm yere ne yazacağım? Şimdi dikkat edin. 6 çarpı x eksi 3 artı 19 bölü x eksi 3. Bakın bunu buna böleceğim. 6. Elimde ne kalacak? 19 bölü x eksi 3. Demek ki bakın şimdi soru zor. Ne yapmalıyım? Burası ne olabilirdi? Bir olabilir. Eksi bir olabilir. 19'u bölen hangi sayılar var? 19 olabilir, eksi 19 olabilir. Bakın başka bir şey olamaz. Mesela 19'u bir sayıya bölüp üzerine 6 eklediğimde tam sayı olamaz. Tam sayı olması için ne gerekiyormuş? Tekrar ediyorum. 19'u bölen sayılar. Yani 19'u bir böler. 19'u eksi bir böler. 19'u 19 böler. 19'u eksi 19 böler. Biliyorsunuz ki peki kaç tane x değeri varmış? Gördüğümüz gibi 4 tane x değeri varmış. Tabii toplar falan deseydi tek tek bir de bulurduk ama dediğim gibi kolay. Peki ya kolay derken sonu kolay. Şimdi burada bunların arasında bir ilişki kurmamız gerekiyordu. Çokça defa yaptık. Yani beşinci tekrar testindeyiz artık. Ve biz biliyoruz ki bunları ya toplayacağım ya çıkartacağım. Ama ben size şöyle bir şey öğreteyim. Bakın paydalar eşit ya şunların. Bunları toplayınca tam sayı olsun istiyorum. Buna B diyorum. B'nin A cinsinden. Peki bakın toplarsam 12 bölü 13. Peki ben ne olsun isterdim? 13 bölü 13 olsa tadından yenmez değil mi? O yüzden ne yapmalıyım? Bakın buranın tamamını 2 ile çarpıyorum. 2 ile çarparsam ne olur? 2 bölü hatta şuraya yazalım bakın. 2 bölü 13 artı 4 bölü 17 artı 6 bölü 19 ne oldu? B oldu. Şey çarpı 2. Onu da 2 ile çarptım. Toplarsam bakın bunu. Yani 2B ile A'yı toplarsam bakın ne oluyor? Topladım 13 bölü 13'ten bir geldi. Bakın 34 bölü 17 toplarsam 34 bölü 17'ne 2 tam sayı geliyor bakın fark ettiyseniz. Toplarsam ne olur? 38 bölü 19. 38 bölü 19 ne demektir? O da 2 demektir. Bakın 2B artı A ne eşitmiş 5'e? Amacım neydi? B'yi A cinsinden yazmak. Karşıya atıyorum. 2B eşittir
5 eksi a. Her tarafı bir de 2'ye bölersem 5 eksi a bölü 2 olacakmış. Peki zor bir soru. Diyor ki b bölü a kesrinin alabileceği en küçük tam sayı değeriyle en büyük tam sayı değeri. Bakın a ve b tam sayı değil. Dikkat edin buraya. Bize a ve b tam sayı demiyor. Bölümlerinden bahsediyor. Bakın 5 küçüktür a küçüktür b. Peki ben her tarafı a'ya bölsem, bakın a'ya bölsem 5 bölü a. A pozitif bir sayı. 1 b bölü a. Bakın demek ki b bölü a birden büyük bir ifade. Bakın buradaki anlayacağımız şey şu. A ve b pozitif. Hatta şurada 5'e bile gerek yok bu arada. A küçük b. Eşitsizlik daha görmedik ama bakın ikisi de pozitif olduğunu biliyorum. Her tarafı a'ya bölersem, yani şöyle a'ya böldüm. A'ya böldüm. Bir oldu. Küçüktür b bölü a. Peki birden büyük. Birden büyük 1,1 olabilir mi? B bölü a. Ya olabilir de benden ne istiyor? Tam sayı değerini istiyor. Birden büyük olduğu için en küçük değerini, bakın minimum değerini kaç buldum? 2 buldum. Peki birden büyük olduğunu biliyorum. Peki şimdi ben böyle bir ifadeyi ne yapmak istiyorum? En büyük yapmak istiyorum. Şöyle olmaz mı? Bakın şimdi şöyle dikkat edin. 62'den ne olacak? 62'den küçük. Tam sayı seçmek zorunda değilim. Mesela 61,9 seçebilirim. B'yi olabildiğince büyük seçeyim. A'yı da olabildiğince küçük seçelim. Mesela 5,01. Hocam ben bunu nasıl böleceğim? Ya bunu bölmeyeceksiniz. Bu yalnızca bize yaklaşık bir değer verecek. Yani atıyorum, diyorum ki 62'yi 5'e bölseydim ne olurdu? 62'yi 5'e bölseydim ne olurdu? Bunu böyle seçmek zorunda değilsiniz. Şimdi onu anlatıyorum. Takip edin. Yani B 62 A da 5 olsaydı, olamaz, ben de biliyorum, eşitlik yok. Ne olurdu? Bakın 12,4. Tabii ki hemen 2 ile çarptım. 124 bölü 10 oldu. 12,4. İyi de tamam. O zaman maksimum bu olabiliyorsa en büyük değeri kaç olur? 12 olur. Gördüğünüz gibi bunları toplarsam 14. Bakın bana küsuratlı sayı lazım değil. Neden? Tam sayı diyor. Anlaştık mı? Bakın tam sayı diyor. Ha, küsuratlı sayıdan soramaz ki, bilemezsin yani. Anlatabiliyor muyum? Yani ben burayı 999 da alabilirim. Burayı 0001 de alabilirim. Yani sayı gittikçe 12'ye doğru yaklaşır burada muhtemelen. Peki biz ne yaptık? Tam sayı kısmını aldık. Ha bu arada bunu buna böldüğünüzde de yine 12 virgül küsürlü bir sayı gelir. Onu da söyleyelim. Ya da işte ona benzer, ona yakın bir sayı gelecek. Peki aşağıda D1, D2, D3, D4 sayıları, sayı doğruları üzerine verilen rasyonel sayılar bulundukları doğruları eşit aralıklara ayırmıştır. Peki yani ne yapacağım? Bundan bunu çıkartacağım. 1, 2, 3'e böleceğim. Hadi bulalım. Peki 5 bölü 3'ten 2 bölü 3'ü çıkartıyorum. Kaç parçaya bölmüş bu aralığı? Bakın 1, 2, 3. 3'e bölüyorum o yüzden. Peki şurası ne yaptı gördüğünüz gibi? 3 bölü 3'ten 1 bölü 3'müş. Yani şurası 1 bölü 3'müş. Bakın ben buna 1 bölü 3 eklersem ne olur? 2 bölü 3'e 1 bölü 3 eklersem neymiş burası? 1. İşime yaramayacak ama 1'e 1 bölü 3 ekleseydim işte 4 bölü 3 de şurası olacaktı ama ben orayla ilgilenmiyorum. A'yı 1 buldum. Peki ne yapacağım? 6 bölü 7'den 3 bölü 7'yi çıkartıyorum. 6 bölü 7'den 3 bölü 7'yi çıkartıyorum. 1, 2, 3 parçaya bölüyorum. Bakın ne geldi? 3 bölü 7. 3 bölü 7'yi neye böleceğim? 3'e böleceğim. Bakın burası 3 bölü 7. Ben bunu 3'e bölmek istiyorum. Ne olacaktı? Şu kısım aynen kalacaktı. 3 bölü 7 aynen kalacak. Bunu ters çevirip çarpacağım. 1 bölü 3. Bakın ne oldu? Sadeleştirdim. 1 bölü 7 oldu. Peki buradaki aralık ne olacakmış? 1 bölü 7. Bakın 1 bölü 7 arttırırsam ne olur? 4 bölü 7. 1 bölü 7 arttırırsam ne olur? 5 bölü 7. Bakın B'yi de 5 bölü 7, yani basit kesir bulduk. Peki geldik buraya. Bundan bunu çıkartayım, artık uzatmıyorum. Bakın 7 bölü 9, 4 bölü 9 çıkartırsam ne olur? 3 bölü 9. Bir de onu neye bölmek istiyorum? 1, 2, 3'e bölmek istiyorum. Bakın buradan da aynı işlemi yaptığımda, yani 3 bölü 9 aynen kalacak. Bunu ters çevirip çarpacağım. Bakın 1 bölü 9'muş. Bakın bir fazlası 5 bölü 9. Bir fazlası 6 bölü 9. Bakın A'yı, B'yi, C'yi bulduk. Neydi bu? 6 bölü 9. Bakın A 1, B 5 bölü 7, C de kaçmış? 6 bölü 9. Hemen sadeleştirelim. 3'e böldüm 2, 3'e böldüm 3. Bakın şimdi buradaki mevzu şu.
Bu bir olduğu için en büyük olan A. Peki 5 bölü 7 mi büyük 2 bölü 3 mü? Hemen paydaları eşitlersem kolayca görebilirim. Bakın burayı 3 ile burayı 7 ile çarparsam neyi elde etmiş olurum? 15 bölü 21, 14 bölü 21. Yani B daha büyük. 5 bölü 7 olan daha büyükmüş. Sonra da C büyükmüş. Yani A, B, C. Peki bu sorulardan çokça yaptık. Diğer tekrar videolarında da yaptık. Neydi bu? 427,427 diye böyle gidiyor. Bakalım daha gerekirse yazarım. 427,427,27 diye gidiyor bu da böyle sonsuza kadar. Bu da 427,427,777 diye gidiyor. Peki ne öğretmiştim? Bakın bu kısım komple aynı. Bu kısım aynı. Bu kısım aynı. Bu kısım aynı. Farklılaştığı yeri görüyor musunuz? Demek ki en büyük olan hangisiymiş ya da en küçük olan hangisiymiş y. Çünkü 2. X kaç bakın? 4. Z kaç bakın? 7. Y, X, Z, Y, X, Z olacakmış. Devam. Şimdi bu soru tipini gördük aslında diğerlerinde bir tık daha zor ama bakın bunları çıkartmakla uğraşırsanız da olur ama bence uğraşmayın. Bakın 0,3, 0,03, bakın 0,03, 0,003, 0,0003 böyle gidecekmiş. Bakın toplarsam ne oluyor gördünüz mü? 0,0333. Ha, bakın bunun buradan girecek olan şey belli. 0,03 devreden. Eksi aynı mantıktan düşünecek olursak yani yine siz tek tek toplayabilirsiniz. O da 0,1 devreden olacakmış. Nasıl yapıyordum? Tüm sayı eksi sıfır yazmayacağım çünkü sıfır etkisiz biliyorsunuz ki. Virgülden sonra devreden sayı adedi kadar 9, devretmeyen sayı adedi kadar sıfır, tüm sayı bölü 9. Hemen burayı 10 ile çarpıyorum gördüğünüz gibi. Yani 10 ile genişletiyorum. Çıkarttığım zaman ne oluyor? Eksi 7 bölü 90, eksi 7 bölü 90 olmalıymış. Peki şimdi burada bir iki tane farklı yönden göstereceğim. Dediğim gibi bu soru tarzları bir tık daha zor gelebilir sizlere. Tabii siz her zamanki gibi bu videoları izlemeden önce kendiniz aşağıdaki PDF'leri indirip çözebilirsiniz. Çözemediklerinize ya da çözüp de doğru olsa bile bence tek tek inceleyin. Belki sizin farklı bir şey görmüşsünüzdür. Belki tesadüfen bulmuşsunuzdur. Siz yine de beni dinleyin ve tek tek çözün. Peki ben bunu soruya nasıl çözdüm? Dedim ki bu da negatif, bu da negatif, bu pozitif. Bir kere her şeyden önce bu pozitif. Bakın diğerleri negatif geliyor. A ile C'yi çarptım, negatif. B ile C'yi çarptım, o da negatif. Bir kere en büyük olan kesinlikle X olacak. Bakın şunların olma imkanı kalmadı. Peki burada nasıl düşünmelisiniz? Bakın düşünceye dikkat edin. Bakın A ile C'yi çarpıyorum. A zaten negatifti. Büyük bir sayıyla çarptığım zaman daha büyük bir negatif oldu. Gördünüz mü? Bakın B ile C'nin çarpımı da negatif ama A B'den küçük olduğu için her türlü C ile çarptığımda bakın şunlara dikkat edin. Ne oluyor? A daha da küçültüyor bu sayıyı bu ikisini çarpınca. Yani Z ve X'miş. Yani pardon Y'ymiş. X, Z, Y. Cevabım bu. Peki hadi bir de sayı vererek yapalım. Bakın bu arada bir tane sayı seçiyorum. A dediğim şey şu olsun. Eksi 3 bölü 2. B dediğim şey eksi 1 bölü 2. Burada hangi sayı verdiğiniz önemli değil. Cidden önemli değil. C dediğim sayı da 3 bölü 2 olsun. Bakın A ile B'yi çarparsam ne olur? 3 bölü 4. Bakın A ile C'yi çarparsam eksi 9 bölü 4. Bununla bunu çarptım. Eksi 3 bölü 4. Hiçbirinde bu yokmuş gibi davranın. Bakın en büyük olan hangisi? En küçük olan hangisi? Y. Gördünüz mü? Sonra Z, sonra da X. Sayı seçmeye gerek var mıymış? Yokmuş. Şu kısmı bir kez daha anlatayım isterseniz. Bakın bu negatif daha yani A küçük. C ile çarptığınız zaman daha da küçülüyor. Mantığı öyle kurabileceğinizi düşünüyorum. Peki devam. Peki doğru sıralanışı nedir? Her şeyden önce hemen farklarına bakalım. 5, 2 yok tamam. Nerede birleşir? Paydalar eşitleyebilirim gibi gözüküyor. Nerede? 24'te birleşir. 3 ile çarpıyorum bakın. 9 bölü 24. 8 ile çarpıyorum. 8 bölü 24. 2 ile çarpıyorum. 10 bölü 24. Gördüğünüz gibi bakın bunların hepsi aynı.
Payı büyük olan daha büyük olacak. Paydası küçük olan, dikkat edin, en küçük olacaktı. 8 en küçük olduğu için y, x, z, y, x, z, y, x, z nerede? Burada. Tamam. Peki eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x değeri vardır? Tam sayı değeri vardır. Hemen burayı 72 yapalım. Burayı da 72 yapalım. Bakın ne oluyor? 6 bölü 72 küçüktür x bölü 72 küçüktür 63 bölü 72. Bakın x yerine ne yazabilirim? 6'dan büyük. Yani 7, 8, tabii ki tek tek yazmayacağız, 62. Burası neydi? Ardışık sayıların adedi lazım bana. Nasıl buluyorum? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı bir. Gördüğünüz gibi 62'den neyi çıkartacağım? 6'yı çıkartacağım. O da 56 yapmalıymış. Devam. Peki aradaki farka bakın: 5, 8, 13. Demek ki buradan yürüyemem. Peki 2, 3, 6 nerede birleşir? Şu paylarına eşitleyebiliyorum bakın. Hepsini 6 yapacağım. 6 olması için 3 ile genişletmem lazım. Bakın eksi 6 bölü 21. 2 ile genişleteceğim. Eksi 6 bölü 22. Burası da eksi 6 bölü 19. Şimdi önce şu negatifleri bir unutun. Bakın görmeyelim şu negatifleri. Önce pozitif bir şekilde sıralayacağım. Sonra diyeceğim ki bu sıraladıklarımı tersi çevireceğim. Çünkü şu anda negatif olarak düşünmeyin. Peki 6'yı 21'e bölüyorum. 6'yı 22'ye bölüyorum. 6'yı 19'a bölüyorum. Gördüğünüz gibi en küçük olan hangisi geliyor? Y. Çünkü 6'yı 22'ye bölmek daha küçültür sayıyı payda büyük olduğu için. Sonra x, sonra da z. Ama bunları ben pozitif sıraladım. Şimdi hepsinin yeri değişecek. Yani yani yeri derken şunun yönü değişecek. Y büyüktür, x büyüktür, z. Hepsini eksi yaparsam. Peki bize küçükten büyüğe doğru sıralamış. Z, x, y, z, x, y. Yani şöyle düşünün. Senin adın Ümit. Pardon, benim adım Ümit. Senin adın Ferit olsun. Ümit Ferit'ten büyüktür ya da Ferit küçüktür, Ümit'tir diyebilirsiniz. Yani bu ikisi aynı şey demek değil mi? Ümit Ferit'ten büyük, Ferit Ümit'ten küçük, aynı şeydir. Peki, devam. Ya tabii ki bazılarınız hocam ne gerek vardı şuna diyebilir. Eşitsizliklerde eksiyle çarpınca eşitsizlik yön değiştirecek ama o şu an buranın konusu değil. Peki, bakın aradaki fark 2, aradaki fark 2, aradaki fark 2. Basit kesir mi, bileşik kesir mi diye bakıyordum. Bu nasıl bir kesir? Bunların hepsi basit kesir. Basit kesirde aralarındaki farkları eşit olan kesirler sıralanırken sayı büyüdükçe en büyük odur. Bakın en büyük olan B artı C. Sonra A artı B. Sonra da en küçük olan da hangisiymiş? A artı C. Peki hocam bunun nasıl yorumlamalıyız? Peki aslında bu nasıl? Çok kolay bence. Bakın şu ikisine bakın. B'ler aynı değil mi? O zaman C kesinlikle A'dan büyük. Bakın A'lar aynı değil mi? B kesinlikle C'den büyük. B C'den büyük. C de A'dan büyük. O zaman B büyüktür. C büyüktür A. Ya da A C B olacakmış. A C B. Çok hoş bir soru ama dedim çok zor bir şey değil. Tabii ki burada farklı yöntemler denilebilir. İşte bundan bunu çıkartabilirsiniz bakın. Hani başka ne düşünebiliriz diye. Ben bundan bunu çıkartırsam ne olur? B'ler gider A eksi C. Şimdi bunun sonucu pozitif mi negatif mi? Biz bununla ilgilenelim. Bakın küçük bir sayıdan daha büyük bir sayı çıkıyor. Sıfırdan küçükmüş bakın. A küçüktür C. Bakın A küçüktür C. Peki hocam negatif olduğunu hemen nasıl anladın? Biz dedik ya basit kesirlerde. Hadi bir basit kesir yapalım şimdi. Bakın 2 bölü ne olsun? 4. 3 bölü 5. Bakın aradaki fark 2, aradaki fark 2. 2'yi 4'e böldürmek ne demektir? 0,5 demektir. Hemen 5 ile çarpabilirim ya da ondalık sayıya çevirebilirim. Bakın burası da neymiş? 4 ile çarparsam ne olur burası da? 4 ile çarparsam 12, pardon 2 ile çarparsam 6, 0,6. Bakın aradaki farklar aynı. Birer tane arttırdım, yaptığım tek şey bu. Bakın ama bu niye büyük çıktı? Biz ne demiştik? Basit kesirde yani sıralama işlemi yaparken aradaki farklar aynı olan sayılarda, bakın ikisinde kesirlerin arasındaki fark, payla paydanın arasındaki fark neymiş? 2'ymiş. Peki bakın biri 0,5 çıkartırken ötekisi 0,6, yani sayı büyüdükçe büyüyor. O zaman ben
şu sayıdan şunu çıkartınca negatif kalıyor demem. Yani bunun küçük, bunun daha büyük olduğunu biliyorum. Oradan yürüdüm. Evet, dediğim gibi sorular kolaylaşarak gidecek demiştim. Bu aynen kalacak. Burada yapacak bir şeyim yok zaten. Peki şurada ne yapmalıyım? Önce şu kesit çizgisine bakın. Burayı halletmeliyim. Ama burayı da halledemiyorum. O zaman en aşağıdan başlıyorum. Yani 1 eksi 1 bölü 4. Hemen paydayı işledim. 4 kere 1 4. 1 çıkarttım 3 bölü 4. Bakın şurası 3 bölü 4 çıktı. Gördünüz mü? Şurası ne çıktı? 3 bölü 4. Ne yapıyorduk? Bakın 1 eksi 3 bölü 3 bölü 4. Bunun yerine ne yapıyordum? Dikkat edin. 1 eksi 3 ters çevirip çarpıyorum. 4 bölü 3. Burası bakın kaç çıktı? Şurasının tamamı. Birden 4'ü çıkartırsam eksi 3. Bakın şurası kaçmış? Eksi 3'müş. Bakın eksi 4 bölü eksi 3. Bakın buranın tamamı eksi 3 çıktı. Dikkat edin. Peki eksi eksi ne olacak? Artı 3 bölü 2 artı 4 bölü 3. Bununla bunu çarparsam 9. Bununla bunu çarparsam 8 bölü 6'dan 17 bölü 6 yapmalıymış cevap. Tabii bu yani biraz zaman aldı ama. Peki ben size burada ne öğrettim? Tabii ki yine buradan başlayamıyorum. Buradan başlayamıyorum. Şurayı yapmam lazım önce. Bakın böyle virgülü hemen sağa kaydırabiliyorum bakın. 0,3, 1,5 ya daha önce anlattık. Bunu onunla çarparsam ne olur? 3. Bunu onunla çarparsam ne olur? 15. Bakın burası neymiş? 1 eksi sadeleştirerek yazalım. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 5, 1 bölü 5'miş. Hemen paydayı işliyorum. 5 kere 1 5, 1 çıkarttım 4 bölü 5. Bakın 0,1 eksi 0,02 bölü 4 bölü 5. Aynı şeyler 0,1 eksi 0,1 de yazmayalım isterseniz 1 bölü 10 yazalım. 1 bölü 10 çünkü 0,1 demek 1 bölü 10. 2 bölü 100 yazıyorum dikkat edin. Bunu ters çevirip çarpıyorum. Yani 5 bölü 4. Peki hangi işlemler yapmalıyım? Hemen şuradan 10 geliyor. 10'a böldüm. Bakın 1 bölü 10 eksi 1 bölü 40. Peki hemen burayı 4 ile çarpalım. Gördüğünüz gibi ne oluyor? 4 bölü çıkartırsam tabii çıkartmadan yazdım. Genişlettim. 4 bölü 40 oldu. 1 bölü 40'ı çıkarttım. 3 bölü 40. Şimdi 3 bölü 40 gördüğünüz gibi tek tek ya böleceğim ya şurayı onun katı yapacağım. Bakın şurayı neyle çarparsam onun katı olur? 2,5'la değil mi? Çünkü 4 ile 2,5'u çarparsam ne yapar o? 2,5'la çarpalım. Bakın ne oluyor? 7,5 bölü 40'la 2,5'u çarparsam 100. Bakın her bir sıfıra karşılık virgülü bir bu tarafa kaydırıyorum. Bakın bunu böyle kaydırdım. Bir daha kaydırmam gerekiyormuş. Yani 0,075 olmalıymış. Ya da bölün canım. 3'ü 40'a bölebilirsiniz. Hadi onu da gösterelim. 3'ü 40'a bölebilirim. Bakın nasıl böleceğim. Buraya bir sıfır attım, buraya bir sıfır attım. 30'da 40 yok. Bir sıfır daha attım, bir sıfır daha attım. 300'de 40 var. Kaç kere var? 7 kere var. 280. 20'de 40 yok. Bir sıfır daha attım. 5 kere. Bakın 0,075 gelmeliymiş. Güzel soruymuş bu arada. Peki birbirinden farklı sayılar. Bu önemli. Nasıl yazacağım? Tüm sayı eksi devretmeyen sayı. Gördüğünüz gibi devretmeyen sayı kaç? A. Bölü virgülden sonra devreden sayı kadar ne yapacakmışım? 9. Peki yazdım. Tüm sayı eksi devretmeyen sayı bölü virgüldeki devreden kadar 9. Aynısının eksilisi yani AB eksi A bölü 9 eksi BA eksi B bölü 9. 5 bölü 2'ye eşitleyeceğiz. Peki burada ama A çarpı B değil mi bu? Yani bu nedir? 10A artı B. Biz sayı çözümlemeden bunu biliyoruz. Yani şunu gördüğüm yere ne yazacağım? 10A artı B. Bunu gördüğüm yere ne yazacağım? Birler basamağı, onlar basamağı olduğu için 10B artı A. Peki. Hepsinin paydası eşit olduğu için şöyle yazabilirim. Bakın 9 hepsinin paydası eşit. Bakın 10A, 9A, 10A. Yani 10A artı 10B geliyormuş buradan. Buradan kurtulduk. Peki aynı mantıktan bunu yazarsam yalnız buranın çıkartma olduğuna dikkat edin. Yani buraya dikkat edelim.
Ne olacakmış burası yine? 10a artı b eksi a. Dikkat edin şuraya. Eksi 10b eksi a artı b. Bakın şurası 10b artı a'ydı ya. Önünde eksi var. Bakın eksi oldu. Eksi eksi artı oldu. Genelde bu işlem hatasını öğrenciler yapıyor. Bakın buradan ne gelecek? Gördüğünüz gibi 8a. Buradan ne gelecek? Gördüğünüz gibi eksi 8b bölü 9. Peki sadeleştirdim. Yani şunları hemen sadeleştirebilirim ya da ters çevirip çarptığımda. Bunun sonucu neye eşitti? 5 bölü 2'ye eşitti. O yukarıda bir yerde yazıyordu zaten gördüğünüz gibi. Hemen içler dışlar çarpımı yapıyorum. 2 ile çarparsam 20a artı 20b eşittir 40a eksi 40b yapıyormuş. Karşıya attım 60b. Karşıya attım 20A. Yani A eşittir. Her tarafı 20'ye bölünce 3B olacakmış. Bakın A gördüğüm yere yazıyormuşum 3B. 3B bölü B nedir? 3'tür. Evet, güzeldi. Peki bu bildiğiniz basamak çözümlemeyle aynı şey. Nedir bu? A, B, C bölü 2 virgül olduğuna göre 100'e bölmüş. Bakın virgül sayısı kadar sıfır ekliyorum. B, C, A bölü 100 C A B bölü 100. Nasıl öğretmiştim ben size bunu konu anlatımında? Bakın 100A, 10A, 111B. Bakın yüzler basamağında 100A. Tek tek çözümlemeyelim. Daha önce çok çözümledik zaten. 100A, 110A, 111B. Bakın 111A, 111B, 111C bölü 100. Peki 111 parantezini alabilirim. Bakın 111 parantezini alırsam A artı B artı C. A artı B artı C kaçtı? 14 bölü 100. Yani ne yapmalıymışım? 111 ile 14'ü çarpıp 100'e bölmeliymişim. Tabii sadeleştirme falan yapmıyorum. Direkt 111 ile 14'ü çarpalım. 4, 4, 4, 1, 1, 1 çarparsam kaç yapıyormuş? Pardon, toplama burası. 4, 5, 5, 1. Yani 1554 bölü 100'müş. Bakın ne demiştim? Kaç tane sıfır varsa o kadar virgül kaydırıyorum. Yani 15,54 olmalıymış. Peki A'yı hemen bulabilirim. 3 bölü 9. Çünkü tüm sayı devretmeyen sayı zaten 0, 3 bölü 9. B'yi hemen bulamam. Yani 26 tüm sayı, devretmeyen sayı 2, virgülden sonra bir tane sayı devrettiği için 9. Bakın B'de neye eşitmiş? 24 bölü 9'muş. Peki topluyormuşum önce. Paydalar eşit olduğu için hemen toplayabilirim. 27 bölü 9. B'den A'yı 24'ten 3'ü çıkartacağım. 21 bölü 9 da burası. Bakın burası da 21 bölü 9'muş. Hemen sadeleştirelim. Bakın 9'ları sadeleştirdim. Ne kaldı? 27 bölü 21. 3'e böldüm 9, 3'e böldüm 7, 9 bölü 7 olmalıymış. Devam. Peki tabii şu sağ tarafı bir silelim. Çünkü buralar buna ait değil. Sildim. Evet dediğim gibi yavaş yavaş kolaylaşıyor diye düşüneceğim. Virgülleri alt alta gelecek şekilde yazıyordum toplama işlemi yapmak için. Bakın 1,02 tabii ki şu da olur. 14 bölü 100, 102 bölü 100. Bu da olur. Toplarsam 6, 1, 1. Bakın ne oldu? 101,16 çarpı 0,5. Bunu nasıl yazarım? 116 bölü 100. Bunu nasıl yazarım? 5 bölü 10. Hemen sadeleştirelim isterseniz. Çünkü çarpmak yerine sadeleştirmek burada daha sanki kolay gibi. Bakın her tarafı ne yapacağım? Şimdi ikiye bölüyorum. 2'ye böldüm. Bakın 100'ü 2'ye böldüm 50. 55, 58. 58 bölü 100 de ne demektir? 0,58 demektir. Evet yine ben sağ tarafı sileyim. Peki ne yapmalıyım? Paydayı eşitlemeliyim. Yani 2 kere 1, 2, 1'i çıkartıyorum. 3 kere 1, 3, 1'i çıkartıyorum. 4 kere 1, 4, 1'i çıkartıyorum. Çarpı A eşittir 1'miş. Ne görüyorsunuz? Sadeleşti, sadeleşti. 1 bölü 4 çarpı A 1 ise A kaç olmalı? 4 olmalı. Kolaydı. Peki şu kesir çizgisine dikkat edin. Pay aynen kalırken ters çevirip çarpıyorum. Eksi kesir çizgisine dikkat edin. 3 bölü 2 aynen kalırken bunu ters çevirip çarpıyorum. 5 biliyorsunuz ki 5 bölü 1 demekle aynı şey. Yani ne yapacakmışız? Ters çevirip çarpınca 1 bölü 5 olacakmış. Hemen yapalım işlemleri.
15 bölü 2 eksi 3 bölü 10. Hemen 5 ile genişletiyorum. 75, 72 bölü 10. 72 bölü 10 diye bir şey yok. O zaman sadeleştirelim. 2'ye böldüm 36. 2'ye böldüm 5. 36 bölü 5. Bakın cevap bu da olabilirdi. 7,2 de olabilirdi. 36 bölü 5 de olabilirdi. Bir sonu yok. Buna dikkat edin. Bunu daha önce daha zor sorularını çözdük beraber. Bakın ardışık iki sayının çarpımı şeklinde ise bakın küçük eksi büyük. Yani kesir olarak düşünmeyin. Paydalara baktığını düşünün. Yani şunlardan küçük olanından büyük olanı çıkartıyorum. Peki bakın bu 2 çarpı 3 demek. Hatta şeyi bir önceki videomuzda vardı sanki. Yani tekrar 4 testinde vardı. Ben orada nasıl öğretmiştim? Bunu söylemiştik ama bakın burada kural olarak vermiş. Tabii ki bunu kural olarak falan vermeyecek bu arada. Bu 3 çarpı 4 demektir. Bu 4 çarpı 5 demektir. 5 çarpı 6 demektir. 6 çarpı 7 demektir. Dikkat edin. 1 bölü 6 yazmak yerine ne yazacakmışım? 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3. Bakın paydaya eşitleyince yine 1 bölü 6 oluyor. Bakın bunu gördüğüm yere ne yazacağım? 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4. Bakın şu ikisini yapınca 1 bölü 12 geliyor. Artık anladık. 1 bölü 4 eksi 1 bölü 5. 1 bölü 5 eksi 1 bölü 6. 1 bölü 6 eksi 1 bölü 7. Artık bunun sonrasında en zevkli kısım. Bakın gitti. 1 artı 1 eksi 1 artı 1 eksi. En sonunda kaldı. 1 bölü 2 eksi 1 bölü 7 kaldı. Bakın 7'den 2'yi çıkartıyorum. 14'e çarpıyorum burayı bölüyorum. O da neymiş? 5 bölü 14'müş. Dediğim gibi yani bundan önceki videolarda bunlara çok değindik. Evet artık sorular kolaylaştı. Nerede birleşir bunlar? 12'de birleşir. Yani burayı 6 ile, burayı 3 ile, burayı 4 ile çarpıyorum. Hepsini tek kesirde yazacağım. Bakın çarpıyorum 18. Amacım zaten tek kesirde yazıp toplama çıkartma yapmak. Artı 4 bölü 12, 15, 19 bölü 12 olmalıymış. Peki burada sizce payda mı eşitlemeliyim? Hayır tabii ki. Yani o da olur da. Bakın 3 bölü 7 eksi 3 bölü 7. Bakın şurada işaret dağıtıyorum. Dikkat edin. Şunu bir yazayım. Burada yapacağım bir şey yok çünkü. Bakın parantezin içerisine işareti dağıtıyorum. Bakın eksi 3 bölü 7. Eksi 5 bölü 6. Eksi eksi dikkat et artı 4 bölü 5 olmalıymış. Peki ne olacak? Bunlar birbirini götürdü. Çünkü sıfır oldu. Bakın şuraya dikkat edin. Paydaları eşit. Eksi 1 eksi 5 bölü 6. Bunlardan da kurtuldum. Burayı toplarsam da dikkat edin 1 artı 4 bölü 5. Ne yaptı? Eksi 1. Ne yaptı? Artı 1. Topladım ne yaptı? Sıfır yaptı. Evet. Şimdi daha önce gördük, az önce gördük. Buraya y diyorum şimdi. Öyle bir hareket yapalım ki toplayınca tam sayı elde edelim. Bakın toplarsam ne oluyor? 14 bölü 7. Hiçbir sıkıntı yok. Kolay demiştim zaten. Gittikçe kolaylaşıyor. Bakın bu ikisini toplarsam ne oluyor gördünüz mü? 14 bölü 7. Yani 2. Toplarsam ne olur? 8 bölü 8. Eksi 18 bölü 9. Eksi 18 bölü 9. Peki ne yaptı? 2 artı 1 eksi 2. Bakın bunlar gitti. Demek ki x artı y neymiş? 1'miş. Bunu karşıya atarsam bakın y dediğim şey ne çıkıyor? 1 eksi x çıkıyormuş. Evet devam edelim. Son sorumuz artık bitti. Çünkü dediğim gibi zordan kolaya gidecektik. Dağıtalım ama burada birbirini götürmüyor çünkü paydalar eşit değil. Ama ben yine de öyle alıştığımızı düşünerekten dağıtalım. Eksi 1 bölü 2 artı 1 bölü 4. Bakın şuna dikkat edin işaretlere. Tek sizden istediğim şey bu. Hepsi nerede birleşir? 12'de. Bakın buraya 12 ile, burayı 4 ile, burayı 6 ile, burayı 3 ile. Bakın 12 eksi 4 eksi 6 artı 3 bölü 12. Ne olacak? 8. 8'den 6 çıktı. 2, 3 ekledim. 5 bölü 12 yapmalıymış. Peki ben nerede hata yaptım? 12'den bu çıktı 8. Eksi 6 daha 2. 5 bölü 12 şıklarda yok. Son soruda takıldım mı hakikaten ya? 12 eksi 4 eksi 6 artı 3 değil. Gördünüz mü hata yaptığım yeri? Şuraya 3 yazmam gerekirken ne oldu? Hop şöyle şurası 9 olmalıymış. Şuraya dikkat edin. Peki ne dedim?
8, 2, 11 bölü 12 yapacakmış. Evet gençler. Ya bu videoyu belki genel açabilirim. İnsanlar katıla gelsin diye. Hem şu an daha tercihler yapılıyor. Belki rasyonel sayılar genelde çok izlenilen bir video. Umarım işinize yaramıştır. Dediğim gibi matematikte tek çift sayılardan tutun da tam sayılardan rasyonel sayılara kadar olan kısmı bitirdik. Hatta şöyle gösterebilirim. Hem madem katıla açacaksak biz bunu, şöyle ekranı da şey yapayım. Şöyle şuraya açalım. Bakın şimdi. Şu an bitenler şurada. Yani bölme bir 2 3 eke, EBOB, işlem önceliği tekrar bakın. Katıldaki arkadaşlarımız şu an bunların birçoğunu görebiliyor. Yani hepsini görebiliyor da temel kavramları da siz görebiliyorsunuz. Temel kavramlardan bir tane video açtım. Uzun bir süre video paylaşmamıştım. Tabii aynı şey geometrisi de var. Aynı şekilde üçgende açılar bitti orada da. Dediğim gibi bunları yalnızca 10 günde yaptık. Tabii bayram girmesinden kaynaklı. Bundan sonra daha hızlanacağız. IQ gelecek daha. Dediğim gibi IQ'da en sona bırakmamın sebebi IQ biraz daha hemen hemen bütün YÖS öğrencilerin yaptığı bir şey. Konu yalnızca çözemedikleri soruları çözemiyorlar. Peki YÖSART katıl niye var? Çünkü birebir dersler pahalı gençler. Birebir dersler pahalı olduğu için YÖSART'ye aylık 2.000 lira vererek ne yapıyorsunuz? Bu videoları ve hatta bu PDF'in tamamını indirip sizler de bize katılabiliyorsunuz. Dediğim gibi Mat 1, Mat 1, Mat 2 diye bir şey kalmadı. E, Ne var? Hemen hemen görebilip göreceğiniz her şey, bütün konular var. Şimdilik benden bu kadar. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Böyle hızlı bitirdim. Zengin kalkışı oldu.